sabi, masum, günahsız çocuklarımıza ve annelerine haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Allah helalleşmenizi kabul eylesin. 9 Şubat 2025 gecesi Nazilli'deki Hilal Apartmanı'nın bir dairesinde ölümün sessiz provası yapıldı. Fatma Gezgin, Twitter hesabından şu satırları paylaştığında henüz başına geleceklerden habersizdi. Çok yoğun gaz kokusuyla uyandım. Tüm borularda kaçak varmış. Ya uyanmasaydık? Düşüncesi bile korkunç. Onu ve 2 çocuğunu o gece mutlak bir ölümden üzerine atlayıp uyandıran kedisi kurtarmıştı. Eve gelen doğalgaz ekiplerinin tutanağı ise olayın kaza olmadığını tescilledi. Borular bir çiviyle kasten delinmişti. Bu, bir itfaiyeci olan Turgay Gezgin'in ailesini yok etmek için yaptığı ilk hamleydi. Ancak ne yazık ki sonuncusu olmayacaktı. Fatma ve Turgay Gezgin 2013 yılında hayatlarını birleştirdi. İlk çocukları Muzaffer'in doğumdan kısa süre sonra ölmesiyle sarsılan çift, daha sonra dünyaya gelen Deniz ve Toprak ile yeniden bir aile kurmaya çalıştı. Ancak tablo dışarıdan göründüğü gibi değildi. Turgay Gezgin'in bir yıl önce hemşire Fatma ile başlayan gizli ilişkisi ve kontrol edilemez kumar tutkusu evin içindeki huzuru tamamen bitirmişti. Fatma Gezgin, eşinin uyguladığı psikolojik şiddeti yakınlarına anlatıyor ama çocukları için sabrediyordu. Evdeki tek sorun şiddette değildi. Turgay'ın yüklü miktarda kumar borcu vardı. Fatma'nın annesi Fatma Erbekçi Gündüz, kızının yuvası dağılmasın diye tüm altınlarını bozdurup damadına vermiş, üzerine bir de bankadan kredi çekmişti. Hatta kayınvalide damadına güvenmediği için ödediği bu büyük meblağları fotoğraflı kayıt altına almıştı. Eşi Fatma Gezgin ise bu borçları ödemeye yardımcı olabilmek için sabahlara kadar uyumuyor, evde boncuk işleyip takı yaparak para kazanmaya çalışıyordu. Fatma, boncuklarla hayatlarını ilmik ilmik örmeye çalışırken Turgay o hayatı ateşe vermenin planlarını yapıyordu. Yetti canıma, Yetti canıma. yeter ki anla, Yeter ki anne. sevdalardayım, Sevdalardayım. lafımı olur. Sımı olay. Dayatı bavu bunu sismi olay. 9 Şubat'taki gaz sabotajı başarısız olan Turgay Gezgin, 17 Mart günü bir veterinere giderek hayvanları uzun süre uyutabilecek bir ilaç sordu. Veterinerin önerisiyle eczaneden eter aldı. O akşam eşi Fatma'ya, çocukları Deniz ve Toprak'a, hatta onları daha önce uyandıran kediye eter koklatarak hepsini bayılttı. Ardından doğalgazı açarak evi ateşe verdi. Talihsiz bir ihbarla geldik. Şu anda ekipler araştırıyor. Maalesef her gün bir yangına giden bir arkadaşımız, Turgay kardeşimizin itfaiyelerinin başına böyle bir olay gelmiş. Eşi ve 2 çocuğu maalesef dumanlar zehirlenerek öldüğünü söyleniyor. 18 Mart sabahı Hilal Apartmanı'ndan dumanlar yükseldiğinde yangının sadece yatak odasında çıkması ve başka bir odaya sıçramaması güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. Kamera kayıtları olaydan kısa süre önce Turgay Gezgin'in eve girip çıktığını kanıtlıyordu. Üstelik Fatma'nın telefonundaki tüm mesajlar ve kayıtlar yangından hemen önce silinmişti. Polisin radarına takılan Turgay Gezgin beklenmedik bir hamle yaptı. Muhterem kardeşlerim, cenazelerimizin muhterem kardeşlerim, meftalara dünyalık ve ahiretlik haklarınızı helal ediyor musunuz? Olaydan 2 ay sonra 11 Mayıs 2025 tarihinde Turgay Gezgin, sevgilisi hemşire Fatma ile nişanlandı. Polisin titiz takibi sonucunda ikili 2 gün sonra gözaltına alındı. Olay gecesi ben balkondaydım, eşim de salondaydı. Saat 3.30 sıralarında WhatsApp'tan gaz kokusu aldığını yazdı. Kontrol ettim.
koku almadım. Sahur hazırlamak için mutfağa geçti. Ben de itfaiyeye gittim. İtfaiyede bir süre durduktan sonra evden montumu almak için gittim. Bu esnada anahtar yanımdaydı. Apartmanın dış kapısının anahtarı ve iç daire kapısının anahtarı aynı anahtarlıkta takılıydı. Saat 7 sıralarında daire kapısını açıp içeri girmeden montumu alıp çıktım. Bu esnada herhangi bir doğalgaz, is, duman kokusu almadım. Şüphelenecek herhangi bir şey görmedim. Montumu giyerek binadan çıktım ve tekrar itfaiyeye gittim. Turgay Gezgin, itfaiye ilk geldiğinde eşinin kendisine attığı "Çok geç gelme, pazara gidelim. İnsanlar uyanınca da ev sahibini mi arayacaksın, doğalgazı yapanı mı arayacaksın? Birini ara, kokuya baktır" şeklindeki mesajlarını gördüğünü fakat cevap vermediğini anlattı. Gerekçesi ise eşinin mesajlarına genellikle cevap vermiyor oluşuydu. Eve ikinci kez saat 8 sularında geldiğinde anahtarı olmadığı için kapıyı kartla açmaya çalıştığını, açamayınca 3-4 kez zili çaldığını söyledi. Kendisine açılmayan o kapının ardında neler olduğunu merak etmeden apartmandan çıktı. İfadesinde "Benim yalan söyleme gibi bir lüksüm yok. Her yerde kamera var. İfadelerimde bazı hususları hatırlamamış olabilirim" dedi. Olay günü komşum WhatsApp grubuna yazı yazıyor. Apartmanda yangın var. Mesajı attıktan sonra binadan bu çıkıyor ve bu da savcılık tarafından tespit ediliyor. Saat 8'de beni kaldırdılar. 8 ve 8'i 10 geçe. İkinci katı kredi kartıyla kapısını açıyorlar. Bakıyorlar ki içeride duman var. Kapıyı kapatıyorlar vatandaşa. İsmini bile anmak istemediğim vatandaş. Arıyorlar. İlk olay yerine gelen vatandaş. Kapıda oturup kalıyor. Ondan sonra hanımının ismini bağırıyor. Ama hiçbir müdahale edip bir adım içeri atmıyor. Be vatandaş, bu arkadaşlarım, bu görevliler gelmeden önce itfaiye niye gidip de seni tutan yoktu? Bu işin uzmanısın sen. 11 yıldır bu işi yapıyorsun. Neden girip iki çocuğunu, eşini kurtarmıyorsun, hayat arkadaşını? Sonra arkadaşların geldikten sonra baygınlık, aygınlık, ona kafa atma, bunu kendini paralama. Seni o anda tutan yok. Yangın olduğu esnada apartmanın içinde bu. Ancak sevgilisi hemşire Fatma için ifadesi bu unutkanlığın arkasındaki planı deşifre ediyordu. Olaydan 15 gün önce bana "İçime kötü şeyler doğuyor. Deprem, ölüm gibi bir şey olacak" dedi. Bir gün önce ise "Yarın boşanma davam var. Bu iş bitecek" dedi. Ben de ona "Benim boşanmam 8 yıl sürdü. O öyle hemen olmaz" dedim. Bana "Benimki olacak. Biz konuştuk, anlaştık. Her şey bitecek" dedi. Söylediği bu sözlerden sonra bu olayın olması üzerine kendisinden şüphelendim. Kendisine "Senden şüpheleniyorum, görüşmek istemiyorum" dedim. Kendisini çok kez engelledim. Ancak beni sözlü olarak ikna etti. Ben her ne kadar ikna olup görüşmeye devam etsem de kendisine bu olaydan itibaren güvenmiyordum. Olay ile ilgili şüphelerim hep devam ediyordu. Gezgin'in ise çocuklarının ölmediğine inandığı yönünde sözler sarf ettiğini anlattı. Cenaze için görünen sadece gazeteciler var ama cenaze ortada yok. 13 Mayıs'ta gözaltına alınan Turgay Gezgin, Adana Kapalı Cezaevine sevk edildikten sonra 20 Temmuz'da ölü bulundu. Cenazesi Nazilli'ye getirildiğinde ilçe halkı ve din görevlileri benzeri görülmemiş bir tepki gösterdi. Nazilli halkı katilin ilçeye gömülmesini istemedi. İmam namaz kıldırmayı, gassal ise yıkamayı reddetti. Cenaze üvey annenin köyü olan Donduran mahallesine götürüldü. Orada da kimsenin dokunmadığı cenazeyi üvey anne Fatma ve baba Muzaffer Gezgin kendi elleriyle yıkadı. Turgay Gezgin sabahın erken saatlerinde gizlice toprağa verildi. Mezarın üzerine dikilen tahtaya ismi bile yazılmadı.
Türkiye'nin en kan dondurucu aile katliamlarından birinin başrolü için hukuki süreç beklenmedik bir şekilde noktalanıyordu. Ancak bu ölüm bir son değil, geçmişin karanlık dehlizlerine açılan bir kapıydı. Turgay Gezgin'in hayat hikayesindeki en tuhaf ve en ürpertici detaylardan biri etrafındaki kadınların isimlerinde gizliydi. Bu sıradan bir tesadüfün çok ötesinde çocukluktan beslenen derin bir travmanın silsilesiydi. Hayatına giren, onu şekillendiren ya da onun yok ettiği neredeyse tüm kadınların adı aynıydı. Üvey anne, evlenmeden önceki nişanlısı, katlettiği eşi, eşini aldattığı hemşire ve kayınvalidesi. Her şeyin başladığı yer çocukluğunun en büyük kabusu olan üvey anne Fatma'ydı. Anlatılanlara göre üvey anne, çocuklara bıçak çekecek kadar ileri gidiyordu. Bu akıl almaz döngüyü ve bir isme yüklenen tehlikeli anlamı çocuk, ergen ve aile terapisti uzman psikolog Tuğba Yağan şu sözlerle yorumluyor. Üvey anneye duyduğu takıntılı ağır öfke ve nefreti, üvey annesinin adına yüklemiş olabilir. Bunu da hayatının sonraki evrelerine saplantılı bir şekilde aktarmış görünüyor. Bu durum detaylı planlanmış saldırılar ve katliamlarla sonuç bulabiliyor. Turgay'ın isimsiz, tabelasız ve imamın namaz kıldırmayı reddettiği o mezara gömülmesine giden yol aslında yıllar önce başlamıştı. Her şeyin kökünde Turgay'ın 24 yıldır görmediği öz annesi Nalan Baksi vardı. 1961 yılında Nazilli'de doğan Nalan, infaz koruma memuru Muzaffer Gezgin ile evlenmişti. Bu evlilikten 1987'de Turgay, 1990'da ise İlkay dünyaya geldi. Ancak evlilik uzun sürmedi. Turgay henüz 11 yaşındayken anne ve babası boşandı. Nalan, babasından kalan emekli maaşı, evi, küçük arsası ve bankadaki birikimiyle kimseye muhtaç olmadan yıllarca yalnız yaşadı. Çocuklarını ise boşanmadan sonra neredeyse hiç görmedi. Yıllar sonra Nisan 2022'de Kuşadası'ndaki Pamuk Yaşlı Bakım Evi'nin kapısında Turgay belirdi. Kumar borçları ve yasak ilişkisiyle köşeye sıkışan Turgay, annesine "Bundan sonra sana ben bakacağım" diyerek onu Nazilli'ye götürdü. Nalan Baksi için bu bir aileye kavuşma umuduydu. Torunları Deniz ve Toprak ile vakit geçiriyor, gelini Fatma ile iyi anlaşıyordu. Ta ki 31 Ocak 2023 sabahına kadar. O sabah çocuklar okuldaydı. Turgay saat 8'de işe gitmek için evden çıkmış. Ancak yarım saat sonra işitme cihazını unuttuğu bahanesiyle geri dönmüştü. Annesini koltukta oturur vaziyette ölü bulduğunu iddia etti. Eşi Fatma'yı büyük bir soğukkanlılıkla uyandırdı. "Kayınvaliden ölmüş, görmedin mi?" Adli tabip o gün doğal ölüm raporunu verdi ve miras paylaşıldı. Turgay'ın payına düşen kumar masalarına aktı. 18 Mart 2025 tarihli katliamın ardından gazeteci Ali Günan'a araştırmaları sonucu öz anne Nalan Baksi'nin ölümüyle karşılaştı ve suç duyurusunda bulunması için kız kardeş İlkay Gezgin ile iletişime geçti. Kız kardeş İlkay Gezgin'in suç duyurusuyla fethi kabir kararı alındı. Nalan Baksi'nin mezarı açıldı. Doku numuneleri alındı. Turgay Gezgin'in eşini ve çocuklarını öldürmeden önce kullandığı bayıltma ve ilaçla etkisiz hale getirme yöntemini annesi üzerinde de deneyip denemediği Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla kesinleşecek. Nazilli'nin hafızasına kazınan bu olay, kumar borçları, yasak ilişki ve sahte bir kahraman maskesi altında sönen 4 hayatın trajik sonuydu. Geriye ise Fatma Gezgin'in o gece yarım bıraktığı boncuklar ve katil Turgay Gezgin'in isimsiz bir mezar tahtası kaldı.